Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün elimde Apple'ın servet değerinde kulaküstü kulaklığı AirPods Max var. Bu kutunun içinde ne var ben de gerçekten çok merak ediyorum. Birazdan kutuyu beraber açacağız ve içerisinde neler var, bu AirPods Max nasıl bir cihaz, bu kadar parayı hak ediyor mu? Hep beraber inceleyeceğiz, göreceğiz. Bu Apple'ın piyasaya çıkardığı ilk kulaküstü kulaklık. 2020 yılının sonuna doğru piyasaya çıktı. Türkiye'de de satışı hemen açtılar. Ama tedarik süresi biraz uzun. Yani bugün sipariş verirseniz 6 ya da 8 hafta sonra elinizde oluyor. AirPods Max 5 renk seçeneğiyle beraber geldi. İşte mavisi var, yeşili var, beyazı var, siyahı var ve sanırım kırmızısı var. Ben daha önce hiç böyle mavi bir teknolojik alet kullanmamıştım. O yüzden mavi rengini tercih ettim. Umarım pişman olmam. Gerçekte çünkü nasıl göründüğünü çok bilmiyorum. Şu anda pandemiden ötürü Apple Store'lar kapalı ve mağazaya gidip gerçekten bu renk nasılmış, o renk nasılmış bunu tecrübe edemiyorsunuz. Evet, şimdi çok heyecanlıyım ve kutu açılımına başlayalım. Üst kutuyu açıyorum. Yine her zaman Apple'larda olduğu gibi yavaş 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 açılıyor. Ve wow! Yani boyutu beklediğimden büyük ve kılıfıyla beraber paketlemişler. Böyle düşünmemiştim. Kılıfını ayrı tutacaklarını düşünmüştüm. Şimdi birazdan kılıfını açacağım. Her bütün özelliklerine tek tek bakacağız. Ama kutuda başka neler var? Bunu merak ediyorum. Özellikle merak ettiğim şey içinden kablo ve adaptör çıkacak mı? Böyle küçük bir broşür var. Ve evet, şarj kablosu çıktı. Bir ucu Type-C, diğer ucu Lightning. Bunu neden Type-C'den Type-C'ye yapmamışlar? Çok şaşırdım. Çünkü artık bütün kablolar Type-C'ye dönmeye başladı. Apple'da aslında geçen sene piyasaya çıkardığı mesela iPad Pro'larda Type-C girişi kullanmaya başlamıştı. Bundan sonraki bütün cihazlarında Type-C kullanacaklarını düşünmüştüm. Ama Lightning koymuşlar. Bilmiyorum, belki ikinci versiyonda Type-C'den Type-C'ye olur. Bunda yeni bir özellik gibi sunarlar. Yani bir pazarlama stratejisi olabilir. Bir mana veremedim. Ve kutu tamamen bu kadar. İçinden yine adaptör çıkmadı. Yani ya evdeki Type-C adaptörümü kullanacağım veya evde yoksa ekstradan satın almak zorundayız demektir. Yine ayrıca normalde Bluetooth kulaklıklarda kabloyla da kullanmak isteyen olur diye AUX kablosu çıkar kutulardan. Ama Apple'da bunu yine koymamış. Dolayısıyla kablolu kullanmak isterseniz ekstradan bir AUX kablosu almak zorundasınız demektir. Ama yani şimdi bir Bluetooth kulaklığa 5699 TL verdikten sonra neden kablolu kullanmak isteyelim ki? Kılıfı açmakla başlıyorum. Bu kılıf deriden yapılmış ve akıllı bir kılıf. Yani kulaklığı kılıfa koyduğunuzda kulaklık kılıfta olduğunu anlıyor ve tasarruf moduna geçiyor. Bu da çok uzun süre bataryasının gitmesi demek. Şimdi Bluetooth kulaklıklarda ve aynı şekilde Bluetooth hoparlörde benim yaşadığım en büyük problem, mesela kullanmıyorum, 2-3 gün kullanmıyorum. Sonra kullanacak oluyorum. Bir bakıyorum bataryası bitmiş. Sonra şarja takıyorum. Şarj olana kadar ortam gitmiş oluyor. Sonra tekrar yine birkaç gün sonra elime alıyorum. Yine bataryası bitmiş. Yani bunu herhalde bilmiyorum 50 kere 100 kere yaşamışımdır. Dolayısıyla düşük moda geçmesi benim için iyi. Evet, şimdi kutuyu açalım. Kılıfı açalım. Kılıf şöyle magnetik tık diye yerine oturuyor. Böyle Apple bu manyetik şeyleri çok kullanıyor. Ben de çok seviyorum. Bunları da çıkaralım. Şimdi kafa bandıyla başlayalım. Kafa bandının tasarımı daha önce herhangi bir kulaklıkta görmediğimiz bir tasarım. Buradaki malzemeyi ben bu nasıl diyeyim, ofis koltuklarında sırtta kullanılan malzemeye benzettim biraz. Yani hem rahat ettiriyor hem hava alıyor gibi. Şimdi bu kulaklıkları böyle kafada uzun süre tuttuğunuzda gerçekten bu kafa kısmı çok baskı yapıyor ve bir süre sonra başınızı ağrıtıyor. Bunda Apple bu problemi çözdüğünü söylüyor. Yani umarım uzun kullanımda rahat ettiriyordur. Bilemiyorum. Diğer taraftan şimdi kulaklık kısımları alüminyum. Yani bu da oldukça değişik bir tercih olmuş ve hiç hafif bir cihaz değil. Normalde yine diğer Bluetooth kulaklıklar hep plastik olur. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi daha ucuz, yani tasarruf etme. İkincisi de daha hafif. Yine uzun kullanımlarda kulağı rahatsız eder mi? Kafada çok ağırlık yapar mı? Bilemiyorum. Kullanan insanlar çok rahat ettiklerini söylüyorlar. Ben de bunu birkaç hafta test edeceğim. Ondan sonra yine deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Kulaklık yastıkları çok yumuşak
ve hani yüksek kaliteli bir malzemeden üretilmiş. Bunlar yine manyetik şekilde böyle çıkıp tak diye geri yerine oturuyor. Bunlar şimdi belli bir kullanımdan sonra deforme olduğu için bunları değiştirebiliyorsunuz. Hem de ayrıca başka renkleri de tercih edebiliyorsunuz. Eğer diyelim arkadaşınızda mesela yeşili var, o zaman mix and match yapıp yani işte mavi yeşil kulaklığınız olabiliyor. Kulaklık kısımları da yine çıkabiliyor ve dolayısıyla değişebiliyor farklı renklerle. Ama bunun için şöyle iPhone'ların simini değiştirmek için kullandığımız bu şeye ihtiyacımız var. Zımbırtıya, bilmiyorum ismini. Bunu böyle tak diye çıkarıyorum. Biraz zormuş. Evet, çıkardım. Şöyle çıkıyor. Dolayısıyla hani bunu diyelim arkadaşınızın varsa yine o zaman değiştirip farklı renklerde kullanabiliyorsunuz. Ama hani çok fazla kullanılacak bir şey mi doğrusu bilemedim. Kulaklık şekli böyle oval. Aslında kulağımızın oval olduğunu düşünürsek oldukça mantıklı bir tercih. Diğer Bluetooth kulaklıklar hep böyle daire şeklinde. Yani şu anda bana neden onlar daire şeklinde gerçekten çok manasız gelmeye başladı bunun şeklini gördükten sonra. Benim yine bu kulaküstü kulaklıklarda yaşadığım en büyük problem hani uzun süre kullandıktan sonra kulağa çok baskı yapması ve kulağımı ağrıtması. Özellikle hani birkaç sene evvel bir Harman Kardon'un bir modelini kullanıyordum. O zaten tam böyle kulağımı kavramıyordu. Kulağımın üstünde duruyordu. Ve gerçekten hani yarım saat bile kullanamıyordum. O kadar çok baskı yapıp ağrıtıyordu kulağımı. Şimdi bunda öyle bir şey yokmuş. Bakalım, göreceğiz. Bunu kafanıza taktıktan sonra bu şekilde yanlarından çekerek kafanıza oturtuyorsunuz. Şimdi şu kısmı gerçekten çok böyle pürüzsüz şekilde ayarlanıyor. Hani bazı kulaklıklarda olduğu gibi böyle tık 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 diye ses çıkmıyor. Bunu kulağınıza oturttuktan sonra, şimdi bunun bir diğer özelliği de sağ ve sol kulaklığın ayrı ayrı ayarlanabiliyor olması. Dolayısıyla hani eğer diyelim kafanız asimetrikse sağını ve solunu ayrı şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Kulaklığın üstündeki tuşlara bakacak olursak, şimdi burada zaten bir şarj girişi var. Az önce kablosunu göstermiştim. Burada bir dijital crown var. Bu tuşa Apple Watch'lardan çok alışkınız. Şöyle retro görünüyor ve kullanması da çok zevkli. Sesi böyle bununla açıp kapatıyoruz. Şimdi kulağımıza taktığımızda yani hani görmeden elimle rahat bir şekilde bulabiliyorum. Ve şekli de diğer tuştan farklı olduğu için hani diğer tuşla ses tuşuyla diğer tuşu karıştırmıyorum. Bence güzel bir tercih olmuş. Aynı zamanda bunun üstüne basınca da gelen aramalara cevap veriyor veya Siri'yi aktive ediyor. Bir tane daha tuş var. Bu da ses geçirgenliğini sağlıyor. Ses geçirgenliği ne demek? Yani ortamdaki sesleri ya tamamen kısıyor ya da bir miktar geçiriyor. Şimdi bu özelliğe neden ihtiyaç duyuyoruz? Mesela diyelim ofiste çok gürültü var veya pandemiden ötürü hani hepimiz evde çalışıyoruz. Evde diyelim çok gürültü var. Odaklanamıyorsunuz. O zaman ses geçirgenliğini maksimum seviyeye getiriyorsunuz. Ortamdan hiçbir ses almıyor. Sadece hani ya müzik ya işte ne dinliyorsanız ona odaklanmış oluyorsunuz. Veya diyelim işte evde çalışan bir kadını düşünelim. İşte yan tarafta çocuğu belki uyuyor, bebeği uyuyor. O ağladığı zaman duymak ister ya da işte zil çaldığı zaman duymak ister. Yani ortamdaki sesleri bazen duymak istiyoruz, bazen tamamen geçirmesini istiyoruz. Bu ses geçirgenliği bu özelliği sağlıyor. Hani bu benim çok fazla doğrusu kullandığım bir şey değil. Yani bunun için özel bir tuşu yukarıya koymak neden gerekli olmuş çok emin değilim ama belki demek ki bunu çok kullanan kullanıcılar var. Şimdi bu kulaklıkta kafanızın pozisyonunu ya da sizin pozisyonunuzu anlayabilecek sensörler var. Hem de kafada mı, yerde mi, işte kutuda mı bunu anlayacak sensörler var. Şimdi ben bunu kafama taktığım zaman bunu kafamda olduğunu anlıyor. Kafamdan çıkardığımda çıkardığımı anlıyor ve dolayısıyla neyi dinlediysem sesi kapatıyor. Geri taktığımda tekrar sesi devam ediyor. Bu aslında hani AirPod'larda da alışkın olduğumuz, kullandığımız bir özellikti. Güzel bir özellik. Diğer taraftan şimdi bu kulağımda diyelim birisi benimle işte konuşmaya çalışıyor. Şöyle yaptığımda yine hani kafadan uzaklaştığını anlayıp yine sesi durduruyor. Geri bıraktığım zaman tekrar sese kaldığı yerden devam ediyor. Bu kulaklığın pil ömrünün çok iyi olduğunu söylüyor Apple. Yani 20 saate kadar bir dinleme yapılabiliyormuş. Ki hani yani ben günde 2-3 saat en fazla kullanıyorumdur. Bu da benim için yani 4 gün, 5 gün, belki bir hafta kullanma demek çok çok iyi. Kullandıktan sonra yine bununla ilgili tecrübelerimi de paylaşacağım. Bu kulaklığın telefonla eşleme mekanizması
Aynı yine Apple Watch'un eşleme mekanizması gibi. Yani bunu açtığınız gibi işte telefonda hemen çıkıyor, diyor ki yanınızda bir AirPods Max var, bunu eşlemek ister misiniz? Siz de diyorsun tabii ki hemen. Hemen tuşa basınca kendi kendine eşleniyor. Şimdi bunun özelliği bu telefonla değil, sizin aslında Apple ID'nizle eşleşmiş oluyor. Dolayısıyla ben bunu bir kere ya telefonumda ya da tabletimde eşledikten sonra aynı Apple ID ile giriş yaptığım başka bir cihazım varsa, işte Mac kullanıyorsam, tablet kullanıyorsam, ne bileyim telefon kullanıyorsam hepsiyle birden eşleşmiş oluyor ve hani dinlemeye kaldığım yerden devam edebiliyorum. Yani telefonum aktifse telefonumdan dinliyorum. Sonra telefonumu kapattım, tablete geçtim. Hemen o da tablete geçiyor, telefon bağlantısı da. Pardon, kulaklık bağlantısı da hemen tablete geçiyor. Oradan devam ediyorum. Yani böylece hani hayatımızdan 1 dakika ya da 2 dakika kazanmış oluyoruz eşlemeyle harcadığımız zamanı. Yani bunlar hani böyle küçük nüanslar, nasıl diyeyim, hani bunun tek başına böyle ayarlanabiliyor olması ya da bunların çıkabiliyor olması veya ne bileyim hani kendi kendine Apple ID ile eşleşip diğer cihazlarda kendi kendine eşleşmiş olması. Tabii ki bunlar hayati özellikler değil ama ürünü çok kaliteli ve kullanması zevkli hale getiren özellikler. Bunun dediğim gibi hani kulakta çok rahat olduğunu söylüyorlar, ses kalitesinin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Gelen kullanıcı testleri de bu yönde. Ben bunu hiç kullanmadım. Zaten kutu açılımında az önce beraber yaptık. Bir süre kullanacağım. 1 hafta ya da 2 hafta kullanacağım. Daha sonra bütün tecrübelerimi sizinle ikinci videoda paylaşacağım. Bu cihazın fiyatı 5699 TL. Yani dolayısıyla hani bir Bluetooth kulaklığa bu kadar verilir mi bilemiyorum. Eğer gerçekten hani müzik aşığıysanız, 7/24 kulaklığa ihtiyaç duyuyorsanız, çok kullanıyorsanız o zaman belki düşünebilirsiniz. Ama hani çok da böyle günde 1 saat, 2 saat kullanıyorsanız, daha az kullanıyorsanız o zaman piyasadaki başka alternatiflere de bakmanızı öneririm. Eğer halihazırda bir AirPods Max'iniz varsa mutlaka tecrübelerinizi yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.